Hepimiz ampulü kimin icat ettiğini bildiğimizi düşünürüz, değil mi? Ama ya size bu hikayenin aslında bildiğimizden çok daha kalabalık, çok daha heyecanlı bir icat yarışı olduğunu söylesem? Bugün evimizdeki o basit ampulün arkasındaki inanılmaz hikayeyi hep birlikte aydınlatıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi size çok basit bir soru. Ampulü kim icat etti? Aklınıza gelen ilk ismi şöyle bir düşünün. Muhtemelen çoğumuzun aklına aynı isim geliyor, değil mi? Eğer aklınızdan geçen isim Thomas Edison ise yalnız değilsiniz. Ama durun, bu yapbozun sadece bir parçası. Hem de en bilinen parçası. Gelin şimdi bu resmin tamamına birlikte bakalım. Yol haritamız şöyle. Önce şu meşhur ampul efsanesini bir masaya yatıracağız. Sonra zamanda geriye gidip Edison'dan çok daha önce sahneye çıkan mucitlerle tanışacağız. Edison'ın asıl dehasının ne olduğunu anlayacak ve oradan günümüzün LED teknolojisine kadar uzanan bu inanılmaz verimlilik arayışına tanık olacağız. Bu aydınlatıcı yolculuk için kemerlerinizi bağlayın. Pekala, ilk bölümle dalışa geçiyoruz. Edison'dan öncekiler. Bakın, ampulün icadı tek bir kişinin evre kademesiyle olmadı. Bu adeta nesiller boyu süren bir bayrak yarışıydı. Şimdi, Edison yarışa katılmadan çok önce o bayrağı taşıyan isimsiz kahramanları tanıyalım. Bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Bakın ne kadar ilginç. Her bir mucit bir sorunu çözüyor ama yeni bir sorun yaratıyor. Volta elektriğin ışık üretebildiğini gösteriyor. Harika bir başlangıç. Ama Devin'in lambası göz alacak kadar parlak ve saniyeler içinde sönüyor. Sonra Delahu geliyor, platinden bir filaman yapıyor. Daha verimli ama o kadar pahalı ki kimse alamaz. En son Swan daha uzun ömürlü bir şey yapıyor ama bu sefer de teknolojisi yetersiz kalıyor. Yani her adım bir ilerleme ama aynı zamanda bir sonraki mucidin çözmesi gereken yeni bir engel demek. İnovasyon tam olarak böyle bir şey zaten. Ve işte tam bu noktada sahneye o meşhur isim çıkıyor. Thomas Edison. Ama hikayeyi asıl değiştiren şey Edison'ın herkesten daha iyi de ampul yapması değildi. Onun asıl dehası ampulün etrafında koca bir dünya, bir ekosistem kurmasındaydı. Şu rakama bir bakar mısınız? 6000'den fazla. Mükemmel filamanı yani ampulün içinde ışık veren o ince teli bulmak için Edison ve ekibi 6000'den fazla farklı malzeme denemiş. Pamuk ipliğinden tutun da birinin sakalına kadar her şeyi denemişler. Sonunda aradıkları şeyi nerede buluyorlar biliyor musunuz? Karbonize edilmiş bir bambu lifinde ve bu lif tam 1200 saat boyunca kesintisiz yanabiliyordu. Bu o dönem için resmen bir devrimdi. İşte bu inanılmaz azim, onun o meşhur sözünde de kendini gösteriyor. Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10.000 yol buldum. Bu laf, denemekten ve yanılmaktan korkmayan, inovasyonun özünü kavramış bir zihniyetin adeta manifestosu gibi. İşte bu slide Edison'un asıl dehasını tek karede özetliyor. O sadece bir ampul icat etmedi. O, ampulün çalışması için gereken her şeyi ama her şeyi düşündü. Birincisi, uzun ömürlü ve ucuz bir filaman buldu. İkincisi, bu ampulleri elektrik sağlayacak bir santral kurdu. Üçüncüsü, o elektriği evlere bağlayacak, bugün bile kullandığımız o vidalı duyu tasarladı. Ve dördüncüsü, kimin ne kadar elektrik kullandığını ölçecek bir sayaç icat etti. Yani bir ürün değil, anahtar teslim bir sistem kurdu. Ampulü herkesin alıp evinde kullanabileceği bir teknoloji haline getiren şey de tam olarak buydu. Üçüncü bölüme geldik. Verimlilik arayışı. Tamam, dünya artık aydınlanmıştı. Peki hikaye burada bitti mi? Tabii ki hayır. Sıradaki hedef belliydi. Bu ışığı nasıl daha parlak, daha uzun ömürlü ve en önemlisi nasıl daha ucuza getirebiliriz? Yarış şimdi verimlilik alanında devam ediyordu. Edison'dan sonra da inovasyon hız kesmedi. Tungsten filamanlar ampulleri çok daha dayanıklı hale getirdi. Ampulün içine gazla doldurmak verimliliği bir anda ikiye katladı. Ama asıl büyük sıçramalardan biri 1970'lerdeki petrol kriziyle geldi. Enerji tasarrufu bir anda dünyanın en önemli meselesi olunca mühendisler kompakt floresan lambaları yani bizim bildiğimiz adıyla CFL'leri geliştirdi. Gördüğünüz gibi bazen büyük krizler büyük icatları tetikleyebiliyor. Şu tabloya bir bakın, aradaki fark gerçekten inanılmaz değil mi? O kıvrımlı ampuller yani CFL'ler eski tip akkor ampullere göre tam %75 daha az enerji harcıyordu ve ömürleri 10 kat daha uzundu. Bu sadece küçük bir teknoloji güncellemesi değildi. Bu, evlerimizdeki enerji tüketim alışkanlıklarını kökünden değiştiren bir devrimdi resmen. Ve işte bu bizi dördüncü ve son bölüme getiriyor. LED'lerle gelen gelecek.
Eğer CFL'ler bir devrimse, LED'ler bambaşka bir boyuttu. Bu, aydınlatma dünyasında kuralları yeniden yazan katı hal devrimiydi. Peki nedir bu LED? Açılımı ışık yayan diyot. Aslında çok basit bir mantığı var. İçinden akım geçtiğinde ışık saçan küçücük bir çip. Yani eski ampuller gibi ısınıp kopan bir tel, bir filaman yok. Bu yüzden ona katı hal aydınlatması diyoruz. Bu ne demek? Isıya giden enerji kaybının neredeyse sıfır olması demek. Tüm enerji doğrudan ışığa dönüşüyor. Bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Watt başına lümen. Yani harcadığınız bir birim enerjiye karşılık ne kadar ışık elde ettiğinizin ölçüsü bu. Akkor ampullerle başlayan yolculuğun LED'lerle nasıl bir zirveye ulaştığını görüyorsunuz. Neredeyse hiç enerji israfı yok. Verimlilikte gelinen son nokta. Verimlilik tamam da, peki ya fiyatı? İşte asıl sihir burada başlıyor. 2008'den bu yana LED ampullerin maliyeti %85'ten fazla düştü. Bu inanılmaz düşüş teknolojinin hızla yayılmasını sağladı ve bugün hepimizin evinde bu süper verimli aydınlatmayı kullanmasının önünü açtı. Yani Volta'nın pillerinden bugünün akıllı, renk değiştiren LED'lerine nereden nereye geldiğimize şöyle bir bakın. Tek bir parlak fikirden hayatımızın her alanını şekillendiren sayısız aydınlatma seçeneğine uzanan bu 200 yıllık evrim gerçekten de baş döndürücü. Ve bu bizi son bir soruya getiriyor. Bütün bu yolculuk yaklaşık 200 yıl sürdü. Peki sizce önümüzdeki 20 yıl içinde ışık neye benzeyecek? Belki bir duvarlarımız, mobilyalarımız ışığın kendisi olacak, kim bilir. Umarım bu bölümden sonra evinizdeki o basit ampule artık çok daha farklı bir gözle bakarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler.